Kadınların kanına bakıldığı zaman beraber oldukları erkeklerin DNA'larını bulabilirsiniz. Yani her kadın beraber olduğu erkeğin DNA'sını kanında taşır. Bir süre sonra kalbinde ve beyninize taşımaya başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bir kadın bütün partnerlerin DNA'sını taşır. Gıratın yanında yatan ya huyundan ya suyundan demişler. Bir kadının, ben kadın olduğunu nereden biliyorum? Cilt altı yağından bilirim ben. Bir kadını tuttuğun zaman kolundan, şuradan, üst kolundan cilt altı yağ dokusu varsa o kadındır. Değilse... Böyle buradan bakınca anlaşılıyor Tabii. mu cilt altı yağı? Evet, şu işte. Şu, sizin de var bakın. Şöyle. Şu bakın, cilt altı yağ. Ben şuna inanıyorum. Büyük bir beyin sorunu yaşayacak insanlar. Sabit bir fikrim var, beyin küçülecek. Bu net ya. Bunun altına imza atarım. Beynin küçülmesi kötü bir şey mi? Evet. Einstein'ın beyni Hayır, normal hayır, insandan yok. daha küçükmüş. Ortaya Einstein Ya, çıkmış. metafor olarak söylüyoruz. Ya, beyin küçülecek, fonksiyonu küçülecek. Unutma, önemli olan boyut değil, fonksiyondur. Öyle midir? Evet. Artık Anladın mı? aynı odada aynı havayı solurken bile birbirini değiştirebiliyorsun. Kuantum fizik bunu ortaya koydu. Peki cinsel ilişki sonrası kişiler birbirlerini değiştirirler mi? Şimdi O salgı alışverişi, oluyor. Gen alışveriş yapıyoruz. gen alışverişi Evet. değişikliğe neden olur mu? Hatta şöyle, HIV bile erkekten ve kadına, kadından ve erkeğe çok bulaşır. HIV erkekten kadına bulaşma ihtimali daha fazla. Neden? Kadının rahim dokusu açık olduğu için vajinanın üstü materyal daha hızlı geçer. Neden HIV eşcinselden iş çıkmıştı? Çünkü eşcinseller rektal temas yapıyordu. Rektumda çatlak oluyordu an üstte. Oradan geçiyordu. O zaman erkekte bir çatlak yer olmadığı için, normalde açık yer olmadığı için kadından pek bir şey alamıyoruz. Ama kadınlar gen transferi alıyorlar. Kadınlar doğurdukları bebeklerden de gen transferi alıyor. Kadınların kanına bakıldığı zaman beraber oldukları erkeklerin DNA'larını bulabilirsiniz. Yani her kadın beraber olduğu erkeğin DNA'sını kanında taşır. Bir süre sonra kalbinde ve beyninize taşımaya başlıyorsunuz. Eğer prezervatifsiz ilişki olursa. Yani prezervatifsiz ilişki sonrası spermin DNA'sı size geçer. Bu ne anlama geliyor? Yani bir kadın bütün partnerlerin DNA'sını taşır. Ben bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA analizinden bulabilirim. Bilimsel olarak bu çıkarılabilir. Evet, çıkarılabilir. Ve bu DNA sizin her yerinizde var. Kalbinizde, gözünüzde, böbreğinizde, beyninizde var. O zaman kadın tek eşli yaşamı daha çok bu nedenden de tercih etmeli mi? Şöyle, bunu bilemem. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Ama şöyle bir şey var. Gen alımı yapıyorsunuz. Yani gen alımı yapıyorsunuz. Mesela çocuk doğurduktan sonra da bir parçanız beyninize, gözünüze, başınıza gidiyor sizin. Çocuğunuzun genlerini taşıyorsunuz. Erkekle beraber olduktan sonra da erkek genlerini taşıyorsunuz. O zaman çok çocuk doğuran kadının Tabii. beyninde daha çok mu DNA var? Evet. Bu ne anlama gelir? Ya şöyle, çok değişik anlamlara gelir. Çok farklı DNA'lar taşımak bağışıklık hastalıklarını arttırabilir. Çünkü yabancı antijenler taşıyorsunuz. Kız erkek olması da fark ediyor mesela. Mesela kız çocuğu doğuranlarda otoimmün hastalıklar daha fazla. Çünkü kız DNA'sını taşıyor kız çocuğu doğuranlar. Mesela erkek analarında Alzheimer daha az. Yani kız doğurmakta, erkek doğurmakta farklı avantajlar ve dezavantajlar getiriyor. Ve kök hücre geçişli oluyor. Yani bir kadın yenileniyor gerçekten de. Ama erkekten bir şey alıyor mu? Alıyor. Ve şu ana kadar bilmediğimiz bir sürü virüs de alıyor olabilir. Hatta Hülya Avşar bana sormuştu. Demiş ki Oytun, her öptüğünden şey mi alıyorsun? Hani örnek mi? Örnek alsam da olacak. Virüsün DNA paterni bilmiyoruz ki. Tamam, hepatit C'ye baktın, HIV'e baktın, herpes'e baktın, sihir virüste baktın ama bilmediğimiz milyonlar var bence. Sonuç, biz yaşadığımız insanlardan bir şeyler alıyoruz. Elçin sana anlattı. O kuantum dedi. O kuantum işte. O kuantum ne biliyor musun? Parçalar. Biz sana şu anda konuşurken bile bu havaya bir sürü DNA, RNA karışıyor. Bunlar sana geçiyor. O zaman sadece cinsel ilişkiden değil, konuşmayla bile, Elçin'e göre enerjiye de geçiyor. Kuantumculara göre. Sonuç, biz birbirimizi etkiliyoruz. Bu mesafeden etkiliyorsak, Gırat'ın yanında yatan ya huyundan ya suyundan demişler. Onun için beraberlikler dikkat ve özen gerektirirler. Ben sana bir şey anlatayım. İzlediğiniz filmlerdeki aynı action beyninizde geçiyor. Oradaki hüzünle siz yaşlanıyorsunuz. Onun için yapılan çalışmalarda ne kadar aksiyon filmi izlersen o kadar kalbinin yorulduğu biliniyor.
O da seni dönüştürüyor. O da seni dönüştürüyor. Yani çok Beyin ilginç. beyin onun film olduğunu anlamıyor. Anlamıyor. Sanki kendi Anlamıyor. deneyimliyor Evet, gibi. deneyimliyormuş gibi Tıpkı algılıyor. porno izlemekteki mantık. Aynısı. Daha bombasına bir şey söyleyeyim. Beyindeki bizim solucanlar var. Yemek yedirmesen bile limon ya da çileğin kokusunu duyduğu anda yemek yemiş genleri okunuyor. Onun için hani Budist rahipler bir yere çekilme, inziva uzun yaşatıyor. Neden? İnzivada şey yok. Film akmıyor. Çünkü bir şey izlemiyorsun, bir şey koklamıyorsun. Sınırlı paternin içerisindesin. Onun için şunu söylemek istiyorum yani. İşte hani televizyonun başında geçirilen de bir ömür. Hani diyor ya, istirahat ediyorum, hani huzurlu bir hayatım var. Yok, aslında Değil. beyin için öyle değil. Hayır. Ben şuna inanıyorum. Büyük bir beyin sorunu yaşayacak insanlar. Sabit bir fikrim var. Beyin küçülecek. Bu net ya. Bunun altına imza atarım. Beynin küçülmesi kötü bir şey mi? Evet. Einstein'ın beyni Hayır, normal hayır, insandan yok. daha küçükmüş. Ortaya Einstein Ya çıkmış. o diye alakası yok. Ya beynin küçülmesi demek. Onu biz hatta metafor olarak söylüyoruz. Ya beyin küçülecek, fonksiyonu küçülecek. Unutma, önemli olan boyut değil, fonksiyondur. Öyle midir? Evet. Beyninin gramı 1500 değil 1300 olabilir ama canavar gibi çalışıyor. Turbodur. Bunu unutma. Yani biz küçülme anlamında fonksiyonu küçülecek diyoruz yani. Beyin küçülünce içindeki odacıklar da azalmıyor mu? Tabii. Ne kadar çok odacık varsa o kadar çok zeki demiyor muyuz? Bağlantılı azalacak. Yani bir protein kaybı yaşayacak beyin. Ama şimdi dahiler öyle diyorsun ama dahilerin beyninde birçok bağlantı var. Bazı yerler kötüdür dahilerde. Bakkala gidemez. Sosyal zekası berbattır ama bir şeyi kafasından çözebilir. Yani bir yeri kötü bağlanmıştır ama bir yeri mükemmel bağlanmıştır. Mesela bazen körler ve sarılar da öyle olur. Görme ve duyma çalışmadığı için başka beyin bölgeleri çok gelişmiştir. Ama bir beyin bölgesi çok iyi gelişmiştir. Yani dahilerin de beynine bakarsan bazı bölgeler kötü olabilir ama bazı bölgeler çok iyidir. Ama yeni insan toplumunda her beyin bölgesinin kötü olması, tek yerin iyi olması, kişisellik, narsizm, sosyal kavramlar, yani küçük, yani insan oraya doğru evrilecek. Şimdi sen körlük dedin. Kafayı bir yere çarpıyor kaza esnasında, Tabii olur. gözü kör oluyor. Tabii. Oysa biz bu organımızla görüyorsak beyindeki darbe gözü nasıl etkiliyor? Soru şu, beyin küçüldükçe acaba belli fonksiyonlar ve melekeler de azalabilir mi? Tabii azalabilir. Çünkü beyniniz her şeyi kontrol ediyor. O sefer başınıza başka karaciğer, böbrek sorunları da ortaya çıkıyor. Çünkü beyni yediğiniz zaman başka sorunlar kesinlikle ortaya çıkar. Mesela şunu söylüyorum ben. Mesela tip 2 diyabet. Doğru söylüyorsun. Metabolik bir hastalık ama bence beyin hastalığı. Yani buna insülini ayarlattıramıyor. Mesela diyorsunuz ya, karaciğer hastalığı. Mesela hep böyle refleksler, mesela beyin karaciğer ilişkisi, beyin böbrek ilişkisi. Beyin bağırsak ilişkisi. Mesela bağırsak beyinle konuşuyor. Beyin bağırsakla, bağırsak beyinle konuşuyor. Bizim halk şöyle Ne anlıyor. aracılığıyla konuşuyor? Bakteri Sinir mi? var, kan var, arada mesela herkes şunu düşünüyor. Bağırsak beyinle konuşuyor hep. Hani bağırsağımız değişecek. Peki beyin bağırsağın senin konuşmuyor mu? Hep karşılıklı konuşma var. Bizde biliyorsun eğitim sistemimizde bir hata var bizim. Hep böyle tek yönlü ilişkiler. Her şey çift yönlüdür. Onun için senin beynin de bağırsağınla konuşuyor. Bağırsağın da beyinle konuşuyor. Karaciğerin de öyle. Mesela karaciğer siroza gittiği zaman beyin kararları değişiyor. Böbrek bozulduğu zaman beyin kararları değişiyor. Tiroid bozulduğu zaman değişiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani beynin her organla konuşuyor. Tırnağınla bile konuşuyor. Beyin yağ dokunla bile konuşuyor. Onun için liposuction yaptırdığın zaman, yağ aldırdığın zaman kararların değişir. Öyle Tabii. mi? Mesela liposuction yaptırdı mı kadınlarda cilt altı yağ dokusu onların kaderidir. Yani sizin doğurganlığınız, aklı başında olmanız, saçlarınızın güzel olması, kirpikleriniz, duygusallığınız cilt altı yağ dokusuna bağlı sizin. Onu çektin mi sizden bir şey kalmaz geriye. Onun için liposuction yaptırmak, bakın erkekle demiyorum, kadınların kadınlığı cilt altındadır. Bu lafı unutmayın. Bunu altına yaz. Kadınlığı cildinin altında gizliymiş diye. Onun için Anlamadık liposuction, burayı. yani kadının kadınlığı, kadın ne demek? Doğurganlığınız, östrojenle ilgili kirpiğiniz, diye düşün. hayır sadece östrojen değil, bakışınız, düşünce tarzınız, Deri duygularınız, altındaki yağla ilgili. deri altındaki yağla gizlisiniz. Onun için bir kadını, ben kadın olduğunu nereden biliyorum? Cilt altı yağından bilirim ben. Bir kadını tuttuğun zaman kolundan, şuradan, üst kolundan cilt altı yağ dokusu varsa o kadındır. Değilse O zaman yağ vücudundaki yağ dokusu ya da yağ cilt oranı altı, az olan. cilt altı, karın değil. Ha. Mesela göbek bu değil. Yani çok zayıf kadınlar için de bu dediğin Doğru. Yani şimdi bu göbek yağı damar sertliği yapar. Bu göbek yağı kıllanma yapar. Yani bir kadın göbekliyse sen neredeki yağı kastediyorsun? cilt altı.
Yani eğer karın yağlıysa, hani elma tipi diyoruz ya, Evet. karnın göbekliysen polikistik over, kıllanma, erkek tipi kararlar. Basenler Basen değil, göbek. sadece göbek. Göbek yağın varsa testosteron yüksek. Saçlar dökülür, erkeksileşme, otizm çocuk doğurma ihtimali artar göbek yağın varsa ve erkeksi davranırsın. Kıllısındır, bıyıklısındır. Pikos, polikistik over. Evet. Ama cilt altı kadındır. O zaman buna subkutan yağ denir. Cilt altı yağ bir kadınlığının simgesidir. Bu da tavuk yumurta tavuk gibi. Bir kadın ne kadar kadınsa genetik olarak cilt altı yağ dokusu o kadar iyidir. Cilt altı yağ dokusu ne kadar iyiyse de kadınlığı o kadar iyidir. Yani hani Karşılıklı. çok zayıflamaya çalışmasın hanımlar o zaman. Tabii. Cilt altı yağınız yoksa kadınızı Böyle kaybedersiniz. buradan bakınca anlaşılıyor Tabii. mu cilt altı ya? Evet, şu işte. Şu sizin de var bakın. Bakalım. Bakın şöyle. Şu bakın cilt altı yağınız işte. Eğer elinize kemik ve kas geliyorsa işiniz zordur. Peki bunları proteinle falan alan, kas yapanlara ne dersin? Ama şöyle bir şey var. Kası vardır ama yağı da vardır. Yani sorun yok. Yağ varsa sorun yok. Yağ kadında hep olur. Yağı kaybetmeyeceksiniz. Yani ben yağımı kaybedeyim. Nasıl? Manyak diyetler, hatta son bir ünlü böyle çılgın diyetler yaparak başına bela aldı. Hollywood diyeti mesela Hollywood çok diyeti, meşhur. Tabii. Mesela siz bazıları diyor ki bir ayda 10 kilo. Ne yapıyorsun sen? Çünkü 300-400 kalori alıyor. Çok düşük kaloriler. Sebze yiyor. Hep lifli. Hep yeşil besleniyor. Bu Birini kötü bir söylemeyeceğim. şey mi? Ünlü bir adam vardı. Bunu savunuyordu. Detoks savunuyordu. Öldü. Kendisi öldü. Bizim ülkemizde mi? Bizim ülkemizden. Ve detoks savunanlar kendileri erken de ölmüştür. Keşke bir slide gösterisi yapsaydım. Yani detoks savunucusu 65'ine gitmiş. O zaman detokslar, Yani nasıl detoks? Mesela işte çim suyu, havuç suyu, yani saçma sapan sular. Ondan sonra onları içiyor 300 kalori, 400 kalori. Yani bununla zayıflıyor ve detoks. Ya bunda böyle şey olabilir mi? Eğer çok hızlı kilo verirseniz ne olur biliyor musunuz? Vücut şöyle yapıyor. Çok hızlı kilo verirseniz hiç yani şey almadınız, kalori almadınız, yağları yakıyorsunuz. Yağları yakınca çıkan yağ asitleri karaciğere hücum ediyor. Karaciğer başa çıkamıyor bunlar. Neden? Çünkü o da enerji. Peki şimdi sen birden kilo versen o yağlar nereye gidecek? Gidecek yer bulamıyor. Mesela kalbine gidiyor, kalbini yiyorsun. Böbreğine gidiyor, böbreğini yiyorsun. Çünkü o yağları yaktın mı onu bir yerde atman gerekiyor. Nerede atacaksın? Atamazsın onu. Onun için kilo nasıl verilmelidir? 6 ayda %10. Mesela ben şimdi atıyorum 110 kiloyum. 6 ayda 11 kilo. Çok iyi. 6 ayda %10 güzel bir kilo vermeli. ve bunun içerisinde Tabii. çeşitli besinler var. Tek tip yok. Kalorini düşür. 1500 yerine 1100'e düşür. 1100 çok iyi bir kaloridir. Ondan sonra güzel egzersizler yap. Onun için hızlı kilo vermeler ölümlerle sonuçlanır. Biz bunu hep anlatırdık. Karaciğer yağlanması hatta karaciğer yetmezliğiyle sonuçlanabilir. Bir de buna proteinli gıda alıyorlar. Bazen diyor ki proteinli al diyor. Hızlı kilo verirsin, doğrudur. Proteinli gıda ilk bir yıl çok hızlı kilo verdiriyor. 6 ay. Bunlar sürekli protein. Kalori yok. Bu sefer karaciğer küt diye. Çünkü protein olmazsa protein fazlalığında da karaciğer çok yorulur. Bizi en çok yaşlandıran şey proteinlerdir. Lösin, metionin. Bizi protein yaşlandırır. Bana biri sorsa ki o ötün yağ mı yaşlandırır, protein mi? İkisi de cevap. Kalorilerin hepsi yaşlandırılıyor. Şeker de yaşlandırıyor. Konuşuyor da basit şekerler hepsi yaşlandırır. Kalori yaşlandırır. Ama en tehlikeli bir tanesi basit şekerler. Hani kullandığımız toz şeker. Ekmek yaşlandırır. Başka? Bir de protein yaşlandırır. Protein çok tehlikelidir. Onun için ben her zaman söylerim. Bizim yaptığımız çalışmalarda proteini azaltmak hemen, onun için ben hep söylerim. 60'ından sonra çok et, süt, yumurta yemeyeceksin. Keseceksin. Proteini azaltacaksın. Az önce Kilo vermek için bol protein, az kalori karaciğeri mahvedersin. O zaman protein her zaman hani bana soruyorlar işte bu toz proteini alıyorlar işte body yapmak için. Hep bunlar karaciğeri mahvediyor. Bir de üstte testosteron yapıyorlar, anabolizan, steroid yapıyorlar kas yapacağım diye. Bir yandan protein diyeti, bir yandan da testosteron, karaciğer, böbrek, hayırlı işler. az önce yağ kadın için olması gereken bir şey dedin. Hani toplumda hep şöyle biliriz. Kilolu biraz daha balık etli hanımların Tabii. daha mutlu olduğunu Tabii, görürüz. tabii, O tabii. yağ dokusu Tabii. çokluğu ve azlığı kadın psikolojisini etkiler mi? Konuştuk ya, yani cilt altı yağ sana kadınlık verir. Çocuğuna bakarsın, onu okula gönderirsin, beslenme çantası hazırlarsın, Daha mutlu yapar. adamına bakarsın. Seni maternal behavior, bakıcı yapar senin cilt altı yağ. Cilt altı yağ kaybettin mi, emmi olursun. Kısırlık. Bu yağ dokusunun azalması kısırlığa da kapı aralar mı? Doğurganlıkla da bağlantılı Tabii, mıdır? sıfır beden bir kere gebe kalamaz. Çünkü
yağ dokusunuz lazım. Yağ dokusu olmazsa beyinden işte bu bizim hormonlar salınmıyor. İşte FSH, LH, herkes anlatıyor işte. Şimdi herkes yağ dokusu dediğim ama leptin diyor. İki bir şey biliyormuş gibi. Ya yağ dokusunda 1000 tane hormon var. Bir de bizim bu tıbbı da ayağa düşürdüler. Bunu kim yaptırıyor? Siz yaptınız bunu. Siz yaptınız. Geldi Medya yine yaptı. bana. Aynen öyle. Vır 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 vır. O öyleydi, bu böyleydi. Herkes spiritüel. Herkes üçüncü göz, beşinci ayak. Böyle uçuyorsunuz yollarda siz. Ben de severim. Ben de giderim yatırı gördüğümü dua ederim. Allah'ım derim şükürler olsun ya Rabbi. Sen derim bak kızım. Yemek borusu kanseri değilim Allah'ım şükürler. Allah'ım pankreas kanseri olmadım şükrederim her gün. Allah'ım DNA'da mutasyon yapma derim. Şükretmek Ha, güzel şükretmek. bir şey. Ben bir bilim adamıyım. Hani bilim adamı Rüya ne demek? görür müsün? Görüyorum tabii. Ne tür rüyalar görürsün? Koşturuyorum, zıplıyorum, hopluyorum. Bir action var. Ama çok ilginç bir şey var. Ne kadar çok vurdu kırdı rüyası görürsen o kadar çok damar sertliği riski, Parkinson riski fazla da söyleyeyim. Yani rüyalarda atlama, öldürülme, yerlerde sürünme şeyin habercisi. Alzheimer ve demansın habercisi. Rüyalarda atlayıp zıplamak kilo kaybettirir mi? Tabi action rüya adrenalin arttıracağı için evet en direkt olarak doğru söylüyorsun. Ama Kilo kaybettirir mi? Kilo kaybettirir, beyni yiyorsun ama. He. Tabi motoru yiyorsun. Bu şuna benziyor. Araba hız yapıyorsa benzin çok harcar mı? Evet benzinle yağ. Ama araba hızlı giderse motoru yer mi? Yer. Kısırlık. 5'te 1 şu anda. 5 çiftten biri kısır. Neden oldu? Çünkü Direkt beslenme mi? hayır, sperm sayısı düştü. Plastik en büyük. Çünkü yapılan çalışmalarda mikroplastiklerin kesinlikle spermi bitirdiği biliniyor. Yani şişe sular, her yer plastik, petrokimya, plastik, her yer plastik, her yer plastik. Bu da plastik. Hep sentetik diyoruz ya. Artık yünlü bir şey mi kaldı? Çocukların alt bezleri plastik. Kadınların petleri plastik. İş çamaşırlar plastik. Bizim her şeyimiz, ayakkabılar plastik, çoraplar plastik. Yakıt da plastik. Gazlar da plastik. Çünkü arabadan çıkan hep plastik soluyoruz. Her yer mikroplastik oldu. Mikroplastikler beyni bozuyor. Spermi de bozuyor. Yani özellikle gıda katkı madde plastik mahvetti. Plastik ya. Tek nedeni plastik. Çok güzel plastik. Kadında da erkekte Tabii de plastik. aynı Bir sonuç. de şeyler tabii. Bu bizim iğne. Bir de şey tabii ki. Virüs enfeksiyonları falan filan hepsi virgül. Ama en çok çevresel kirlilik. Şu anda çevresel kirlilik o kadar boyutlu ulaştı ki artık. Yani spermler mahvolmuş durumda. Sperm çok kötü bu spermler. Bundan sonra dönüş yok. 1950'ye göre spermler yarı yarıya düşmüş. Yani sperm azalıyor artık. Kaçtı 1950'de? Ya şu anda mesela bizim normal sperm sayımız 5 milyon gebe bırakır millette 5 ila 20 milyondur. Şimdi bakıyorsunuz mesela eskiden ortalamalar 14-16 milyondu. Şimdi 6-7'ye düştü spermler. Çok düşme var sperm sayısında. Biz de görüyoruz çünkü yani yaptığımız şeylerde. Ben mesela sıçanlarda görüyorum sperm sayısında düşme. Neden oldu? Çünkü verdiğimiz su da plastik partikül içeriyor. Biz de şehir şebekesinden veriyoruz suyu. O da plastik. Borular ne şu anda? Senin evdeki borular? Plastik. Yani herkes plastik içiyor şu anda. Benim hep bir lafım vardı. Bidona dönüştük diye. Yani plastik. Plastikten geçiyor geliyor o sular. Plastikten geçip Doğru. orada bekliyor. Tabii yaz, kış, oradaki bütün korozyon onu içmiş oluyorsunuz. Yani çevresel mahvetti insanları. Ya bundan sonra pankreas kanseri olacak mı? Olacak. Beyin tümörü olacak mı? Olacak. Ya sarkomlar bile arttı. Yani mesela anjiyosarkom mesela. Sarkom ne? Sarkom kas, kemik tümörleri bile arttı. Damar tümörleri arttı. Ya manyak tümörler çıktı ya. Ben eskiden görmüyordum. Acayip tümörler var şimdi. Böyle. Hani derlerdi ki ya bu tümör 10 binde bir olur. Ya şimdi her gün denk geliyorum mesela. Çok bana insanlar soruyor ne yapalım. Çünkü gerçekten tümör metastaz yaptığı zaman özellikle sarkomlar, akciğer metastaz yaptığı zaman çok zor işimiz. Bana soruyorlar ya bunun çaresi var mı? İmmünoterapi ya da NK hücresi deneyelim mi? Ya da CAR T-cell diye bir yeni teknoloji var. T lenfosite ile ilgili. Bunları bana soruyorlar ya ne yapalım? Nereye gidelim? Sen bize bir yol göster. Çok insan bana yazdığı için çok üzülerek söylüyorum. Yani deneyimim çok fazla bu işte. Çok artık var. Çok ilginç tümörler görüyorum. Mesela? Çok ilginç şeyler. Yani garip tümörler. Mesela genç çocuklarda acayip tümörler ortaya çıkmaya. Eskiden görmezdim mesela. Mesela ilginç lenfomada bir şey var. Kesinlikle artış var. Lenfoma arttı. Yani Bu da yine plastikten mi? lenfoma bence hem virüs hem de bu. Ondan sonra Gençlerde en çok nerede tümör görüyorsun? abi gençlerde mesela serviks patladı. Rahim ağzı kanseri. Bu korunması cinsel ilişkiden.
Yani toplumun hepsi HPV. %60 kadınlarda var ya sil virüsü. Onun bazı suçları var. 16-18 tipleri. İşte 31 de yapıyor, 33 de yapar da 16 tipi çok tehlikeli. Çok fazla var artık. Ya herkes seksüel transmit disease. Yani cinsel bulaşan hastalık çok arttı. Ya toplum aldatıyor birbirini. Neden? TikTok, Facebook yapılan çalışmalarda aldatmanın en fazla artma sebebi sosyal medya bulunmuş. Şimdi herkes artık biliyor her şeyi. Orada biliyorsun ya, duyuyoruz ya, işte 3 çocuğu olan biri bile bilmem ne oldu, 2 çocuğu olan, bunlar normal değil. Onun için aynı miktarda aldatmayla beraber korunması cinsel ilişki, yasak cinsel ilişki, ondan sonra tabii ki subgrup dediğimiz insanlar cinsel ilişki, bu sefer seksüel hastalıklarda artmış. HIV patlaması var, sihir patlaması var, bir de şey patlaması var. Rahim ağzı kanseri çok arttı mesela. Bak sayayım sana. Rahim ağzında çok büyük artış var. HPV rahim ağzı kanserine evet. götürür mü? Tabii. Bu zaten tek faktörü. 2. Baş boyun çok arttı. Dil, dudak, ağız. O da HPV. Dil, dudak. Gırtlak HPV. Adam sigara içmiyor. Gırtlak kanseri. HPV. Akciğer kanseri HPV. Akciğer de yapıyor HPV. Özofagus yapıyor. Yemek borusu kanseri HPV. Sayayım mı? HPV. Bunlar hep cinsel yolu mu? Hep cinsel yol ya. Çünkü insanlar HPV nereden kapıyorlar? Cinsel yolla. Oral seksten kapıyorlar. Yani oral seks de bir HPV aracı. Çok tehlikeli ya. Yani çok korkunç topluma gidiyoruz. Bak ahlaksızlık. Hani derlerdi işte aman çok önemliymiş ya onlar. Çok kötü bir yere gidiyoruz. Yani toplum, ben artık çok korkuyorum. Mesela adam diyor ki ya hocam diyor yemek borusu kanseri o kadar arttı ki HPV. Mesela mide kanserleri erkene kaydı. Neden? Ketçap, metçap. Tuzlu ürünler. Her şey tuzlu. Şeyler, o cipsler. Hep mide kanseri ya. Mesela adam geliyor bana. 38 yaş mide kanseri. Gencecik ya. Ya mide kanseri 60'tı ya. Hep taşlı yüzük hücreli mide kanseri. En kötüsü. Lan pankreas işte geçenlerde bir ünlü bir oryantalimiz vardı. Evet, Tanyeli. Ya okudum. Yani çok erken pankreaslar görmeye başladım mesela. Çünkü neden? Yine aynı. Çünkü pankreas yağlanması arttı. Neden? İnsülin direnci arttı. İnsülin direnci sebebi ne işte? Bir sürü gıda katkı maddeleri, fast food alışkanlığı, pasif içicilik çok arttı. Elektronik sigaralar dünyanın en büyük nokta demeyeyim. Elektronik sigara demek pankreas, yemek borusu, akciğer, mesane, sayayım mı da lösemi, lenfoma. O kadar yaygın Evet. ki ve bunu bir övünç kaynağı olarak Ya, söylüyor. Ben sigara içmiyorum, elektronik sigara. Hepsi. Ülkemizde satışı yasak biliyorsun ama herkesin elinde lenfoma, var. lenfoma, lösemi, lenfoma, pankreas, yemek borusu, mide. Elektronik sigara. Evet. Hangi içindeki kimyasal mı bunu yapıyor? Tabii 1000-1500 derecede yanıyor gliserolle propiyonik propiyon onun adı. Onun içinde 2 tane şey var. Gliserol var. 2 tane alkol ürünü var. Onunla çözüyorsunuz. O zaten o buhar yapıyor zaten. Gliserolün buharı o. Yani 1500 derecede yanmış gliserol. Ya çok tehlikeli bu. Sana tehlikeli değil sadece. Bana da tehlikeli. Üflüyorsun ortama. Burada kalıyor. Ben soluyorum ondan sonra. Ha, yapışıp kalıyor. Tabii ki havada asılı kalıyor. Ondan sonra. Nargile. Çok tehlikeli bir alışkanlık. Ağız, yemek borusu, burun, nazofarinks, beyin, bağırsak, pankreas, mesane, böbrek. Abi her yer Yani nargile ve elektronik sigara normal Yasaklanmalı. sigaradan daha mı tehlikeli? Daha fazla tehlikeli. Daha tehlikeli. Evet. Çünkü katkı maddesi çok fazla. İçine aroma koyuyorsunuz ya. Aromatik olsun diye işte içine yok nane aroması, işte elma aroması. Armut ne Tabii bulursa. ki. Zaten sigara bir zaten baş belası. Onu anlatmaya gerek yok herhalde. Hani insanlar sigara, ondan sonra alkol alışkanlığı. Sigara, alkol var ya kansersiz zaten. Sigara, alkol aşağı yukarı hangisi kanser yapar? Sigara, alkol aynı anda kullanılması. Biri 5 kat, biri 10 kat, birleşi 105 kat. İnsanların en kızdığın, yaygın, tehlikeli alışkanlığı nedir? Bir e-sigaret, yani elektronik sigara. Gıcık oluyorum buna. Çünkü emiyor millet. Bir de şöyle sigarayı insanlar içip veriyor da şimdi elektronik sigara irite etmediği için, öksürük yapmadığı için içine çekiyorlar. Bu sefer ta alveole kadar gidiyor. Bu sefer adenokanser arttı mesela. Şimdi mesela adenokanser çok görüyorum ben. Adenokanser eskiden daha azdı. Hani tam fazlaydı ama Türkiye'de squamous kanser daha fazla. Adeno onu geçti erkeklere falan. Neden? Çünkü akciğerin ucuna kadar gönderiyorsun şeyi. Bir de sigarada şöyle bir şey var. Partiküller kana da rahat geçiyor. Sigara daha kalın bir şey. Ama o partiküller bu sefer kanı da zehirliyorsun. Mesela kan nereye gidiyorsa kan gitmediği yer mi var vücutta? Ben mesela elektronik sigara içenlerin
Çok kafaları normal düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü normal değil. Yani yazık. Ondan sonra da tümör olunca da biz eski hurmalar, soturmalar. Bunu hiç unutma. Bir Eyvah, bana eyvah. hasta yakın öyle demişti bana. Ben böyle bir pankreas kanseriydi falan. Oğlum amcan zamanında her şeyi yap dedi. Dedim eski hurmalar, soturmalar yavrum dedi. O zaman bugünden tedbiri alalım. Teşekkür ederim Oytun Erbaş. Ben teşekkür ederim geldiğin için ve böyle güzel muhabbet ettiğimiz için. Çok seviyorlar seni. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.